horlama şikayetiyle geldiler. Onları da yalnız bırakmadık. Üstelik gece gündüz bu sefer. Gerçekten gecede nöbet tuttuk başlarında. Evet, gece gündüz takip ettik ve şimdi konunun uzmanını davet ediyoruz. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hasan Tanyeri geliyor. Hoş geldiniz Hasan Bey, günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizde horlama sıkıntısı var mı? Bende çok az, sürekli değil. Çok az. Yani az dediğim her gece değil, bazen mesela yemek fazla yediğim zaman pozisyona bağlı olabiliyor diye uyarılıyor. Pozisyon Yazıyorsunuz siz de. çok doğru çünkü insan kendini çok bilmiyor. Peki pozisyona bağlı derken nasıl bir pozisyon? Ya genelde herhalde biraz önce de seyrettim. İçerideki çiftin hani sırt üstü televizyonda maç seyrederken vesaire hafif bir böyle şey yaptığınız zaman o zaman hava yolu açık olsa bile pozisyon itibariyle bir daralma söz konusu olabilir. O durumda oluyor. Bize bunu aslında çok daha net göstermenizi rica etsem ve ya da sizi buraya alabilir miyim? Hava yolu nereden daralıyor? Biz yatarken hangi şekle giriyor? Neresi kapanıyor? Evet. Niye horluyoruz? Şimdi bunu mesela seyredenler anlasın diye yine bir açıklamak isterim. Yani bu ortadan kesik böyle bir yarım kafa. Dolayısıyla bu burnumuzun içi, burası burun deliği, burası ağzımız. Bu burundan hava gidiyor, buradan aşağıya akciğerlere devam ediyor. Gündüz buradan insanlar solurken herhangi bir problem yok. Çünkü bütün dokular bizim kontrolümüzde. Gündüz uyumadığımız için parmağımızı oynatabiliriz, dilimizi çıkarabiliriz vesaire. Gündüz horlama diye bir şey söz konusu olmaz. Ama geceliğin uykuya daldığımızda veya uyku için yattığımızda özellikle derin uykuya doğru gidişte bu bölgelerde dokularda ilk önce titreme başlar. Bu bölgeler dediği neresi? ağzı açıp aynaya baktığımız zaman yumuşak damağımızda sarkan küçük dil. Yumuşak damağın yan taraflarında anladığım kadarıyla bu şemada şu kırmızı topla gösteriliyor bademcik bölgeleri. Boğazımızın her iki tarafında hani hastalanıp ateşimiz çıktığımızda bademciklerimiz şişiyor dediğimiz bölgeler. Ondan sonra bir de bu ağızdan baktığımızda bu büyük dil. Bu bölgeler, buralar geceliğin ilk önce titremeye başlıyorlar. Titreşimler eşittir gürültülü solunum. Gürültülü solunum eşittir horlama. Herkesin horlaması kendisine özgü. Az horlayan var, çok horlayan var. Nefes alırken horlayan var. Nefes alıp verirken horlayan var. Veyahut verirken ses çıkaran var. Gürültülü solunuma biz horlama diyoruz. Genelde horlamayı biz kulak burun boğaz doktorları burun, boğaz bu bölgelerle ilgilendiğimiz için buraların direkt horlayan dokuların görüntüsü bizim ilgi alanımıza giriyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyorsunuz ki nefes alırken de horlayan var, verirken de horlayan var değil mi? Doğru. Evet, evet. Peki nasıl oluyor? Nasıl bir mekanizma? Yani alırken niye horluyoruz, verirken niye horluyoruz? Yani farklı mı ikisi birbirinden bunların? Hemen hemen fark vardır. Daha onun üzerine yoğun araştırmalar gidiyor. Genelde bizim gördüğümüz horlamayı nefes alırken verirken diye ayrıştırmıyoruz. Genelde gürültülü solunum diye algılıyoruz. Ama tabii ki uykuyu derinleştiren bir takım faktörler. Bunların içerisinde yorgunluk, efendime söyleyeyim basitten başlıyoruz. Yani hiç illa da hemen hastalık, horlama, gürültü diye değil. Alınan bazı ilaçların yan etkileri. İlaç biliyorsunuz hastalar vermek istemediğimiz bir kullanma aracı ama vermek durumunda olduğumuz durumlarda Evet. uykuyu derinleştirebilir bazı ilaçlar, basit ilaçlar. Bunlar mesela antihistamikler. İsterseniz onların grubuna girmeyelim ama ben sizden bir şey rica edeceğim. Yani bu alırken nasıl gürültülü solunum oluyor, verirken nasıl? Bunu bize Nasıl? gösterebilir Tabii. misiniz? Nasıl? Şimdi mesela uyuyorum, uykuya daldım. Bir zaman sonra nefes alıp vermeye başlıyorum. Falan. Yani bu arada Abi- uzun bir süre soluksuz kaldınız. son Bir kısmını alkış rica tarife... ediyorum. Hocam siz şu anda yani yatakta olup uyuyor olsanız bilmiyorum eşiniz fark eder mi? Yani numara mı yapıyorsunuz? Gerçekten uyudunuz ve horluyor musunuz? Bunca yıl Nasıl bunda uğraşınca muazzam gayet iyi yapmışsınız? sentez etmişsiniz. Evet. Peki burada bunları bölümleyelim mi? Çok güzel. Bölümleyelim. İlk bölümde İlk çok bölüm- az nefes aldınız. Sadece o kısmı yapar mısınız?
Tamam, bu biraz yükselmeye başladı. Yükselmeye başladı. Burada ne oluyor? Şimdi mesela ilk başladığında sadece burnumla ilgili bir sorun ortaya çıkabilir. Genelde sanılanın aksine burun, horlama ve uyku apnesinde çok yer almaz. Yani %30 civarında uyku apnesine katkısı, belki horlamaya biraz daha fazla. Buradan, bu burundan havanın rahat akışını engelleyen faktörler, işte burun içindeki eğrilikler, burun etlerinin şişliği bu işe yol açabilir. Nasıl hani hiç horlamayan birisi nasıl nezle olduğu zaman horluyorsa onun gibi düşünelim. Veyahut bahar alerjileri geldiğinde burnu tıkanan hastalarımız, burun tıkandığı için horlayanlar bu gruba giriyor. Onun bir kademe ilerisi boğazdaki dokular titreşmeye başlıyor. Nasıl? Boğazdaki dokularda demin söylediğim gibi, yani tekrar yapmanı istiyorsanız yapın. Lütfen. O kadar güzel yaptınız ki. Hasan Hocam başında siz o kadar çok kurtulamayacaksınız. iyiydi. Zahide bugün o kadar beğendi ki sizin taklidinizi, bu böyle gidecek. Ama bir ara nefes almadınız ya. Onu da anlatırım. Oraya da gelelim. Yani gerçekten ne oldu acaba, adam öldü mü ya da hani içime bir şey mi oldu deyip bir kendinde uyku apnesiyle bağlantısını da belki konuşuruz. Sonrasında da şurada titreşim başlıyor diyorsunuz. Evet, titreşim şimdi başlıyor bu bölgelerde böyle. Aman helal. Tamam, bu kadar yeter, tamam. Titreşim Yayın başlıyor. zayiatı olmasın, evet. Titreşim bu bölgelerde, bu bölgelerin şimdi titreşmesinin nedeni ne olabilir? Yani bu ağız içerisinde yer tuturan büyük dil var, bademcikler var, ondan sonra küçük dil var. Burada bu alan dar olabilir. Yani ağız yapısı Birbirine itibariyle. doğru dokuların yanaşması olabilir. Yani çene geriye kaçık olabilir veya çene geriye kaçık olmadan, ben o resim vardı. Mesela şurada gösterebilirim. Buraya da göster. Buyurun, peki, tamam, tabii ki. Mesela Burada ben sizin aynaya bakıp da gördüğünüz yer dediğiniz evet. Şimdi kısım. ben mesela bunu şöyle tarif ediyorum. Hastalarımız daha iyi anlasın diye. Biz uyku apnesini sınıfladığımız bir şeyden basitçe anlaşılması için. Şu gördüğünüz dile tiyatro sahnesi diyorum. Buna da tiyatro perdesi diyorum. Şimdi biz tiyatro sahnesindeyiz. Tiyatro sahnemiz burada görüyorsunuz alçak. Tiyatro perdesi de yüksek. Boğaz arka duvarı tamamıyla görünüyor. Bu bölge göründüğü zaman muayene sırasında anlıyorum ki çok horlayabilecek bir hasta olmayabilir. Şart değil ama Biz anlıyoruz. aynayı alsak, kendimiz baksak Yani anlayabilir miyiz? tabii yani çok bakmak lazım. Yani ama bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ağız açıldığında sahne yüksek, tiyatro perdesi görülmüyor. O zaman bu küçük sahne dilin yüksek. arkasını Bu biraz göremiyoruz. daha uyku apnesine delalet ediyor. Uyku apnesine. Mesela bir ileri gidelim, bir tane daha göstereyim. Burada mesela bademcik büyüklüğü horlamaya etkili oluyor mu diye. Gördüğünüz gibi demin söylediğim yan kesitte bu küçük dil. Burası yumuşak damak. Bunlar bademcikler. Sahne düşük, perde yüksek ama burada biraz daha ilerlettiğimizde resmi, perdeyi kapatacak faktör yan taraftan bademcikler. Bayağı kapatmış Evet, bademcikler kapatıyor. yani. Tabii bu kapatınca bunların geceliğin titreşme ihtimali, titreşim yapıp gürültü yapma ihtimali çok daha fazla oluyor. Yani bir kademe daha ileri gidelim. Mesela bir tane daha gidebiliriz. Tabii muayeneye direkt baktığımız zaman, biraz evvel orada söyledim. Yani bu mesafe bu makette normal görünüyor. Bir kademe ileri gidelim. Mesela burada normal görüyorsunuz. Çene yapısından Evet, çene bahsediyorsunuz. yapısı da önemli. Evet. Yani çene yapısı anatomik olarak ağız içindeki dokuların birbirine yaklaşmasını temin ediyorsa, o zaman onların birbirine gevşedikleri zaman titreşerek ses çıkarma ihtimalleri fazla. Peki. Hocam, siz az önce bize taklitler yaptınız da muazzamdı. Ama bizim de size bir karşılığımız var. Hazır mısınız? Hazırız tabii. Hazır mısınız? Vallahi bravo. Tubayı çalmak çok zor bir şey gerçekten. Deneme gafletinde bulundum ben de ve mümkün değil. Kötü bir horlama sesi böyle olabilir mi acaba? Valla bu derece bir horlama duymadım. Anlatı duyurmaz. Evet. Bu daha düz bir ses gibi çıkıyor ama mesela horlamanın tedavisinde böyle bir şey kullanılabilir. Çünkü ağız içindeki kasları çalıştırıp dirileştirerek geceleyin tıkanmalarını engellemek Peki olabilir. şunu yaparsak, sizden Ben- rica etsem Zahideciğim, senden Aha. rica etsem. Şimdi bu bizim hava yolumuz ve Doğru. gürültülü solunum dediğiniz şey gerçekten
bu havayı alıp verirken bir şeyler titreşiyor, ediyor ve gürültülü solunum. Mesela şimdi tekrar yapıyorum. Hava yolu açık. Evet. Bir kere daha yapar mısın? Vallahi. Ya tabii ses Ama sen kalitesi hala değişti. üfleyebiliyorsun tabii, ondan oluyor. Düz ses çıkardığı için yani bu doğru bir benzetme. Çünkü hava yolu tıkanıyor. Gördüğünüz gibi çıkan sesin şekli değişiyor. Evet. Yani normal akan bir tünelin önüne engel koyuyorsunuz. Bu engel de yumuşak bir şey. Bir titriyor. engel daha verebilir miyim? Şöyle dili koysak. Evet. O zaman iyice tutar. Ben yardım edeyim size. Yalnız ben bayılırsam burada bana da yardım edersin. Hiç merak etme. Şimdi önce tıkadık, hala olmadı. Şimdi dil geliyor. Tamam, çırpınma. Artık mümkün değil. Şimdi neyi göstermeye çalıştığımızı tekrar anlatalım mı? Hava yolunu düşünün. Aytu üflüyordu. Önce hiçbir şey yoktu. Önce normal üfleyebiliyordu. Ama sonra yavaş yavaş titreşimler, dilimiz kabul edin. Hava yolunu dil de kapattı ve artık istese de ses çıkartamıyor. Bu ikinci şeye, benzetmeye uykuda solunum durması apne diyoruz. O birincisi de hani horlamaya benzetilebilir. Geçişi etkilendi, titriyor ve sesi değişiyor. Budur yani. Evet. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yani senin dudakların çok fena acıyacak bak, yanakların daha doğrusu. Hayır, yanaklarım acıyor zaten de. Gerçekten şimdi sanatçıları takdir ediyoruz çünkü onlar özelliği olan insanlar, bizden daha farklı duyguları olan insanlar, ama bunu çalmak için bir de hakikaten çok ciddi bir fizik efor lazım. Yani Çok büyük bir ciğer hem lazım. Ağız kasları, hem ciğer, hem güç, yani inanılmaz. Tuba çalan bütün sanatçılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsine selamlar, sevgiler sunuyorum. Dünyayı bize farklı gösteren, kendi algılarıyla dünyamızı renklendiren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki hekimlerimize. Peki ben horlamam deyip çok horladığı halde bir insan nasıl olur da kendi sesini duymaz ve inanmaz horladığına? Şimdi yani bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ama Siz bile söylediniz, eşim söylüyor. tabii. Şimdi horlama kişinin kendisinin her zaman hissedebileceği bir şey değil. Bazen belki ilk başlangıç kısımlarını, bazı hastalarda apne dediğimiz solunum durduğu zaman, çünkü solunum belli durunca kanda giderek oksijen azalıyor, karbondioksit yükseliyor. O zaman karbondioksit yüksekliği beyin sapımıza gittiği zaman karbondioksitli kan, o zaman hastaya diyor ki boğuluyorsun, uyan diyor ve hasta bir çırpınarak ve şeyle uyanıyor. Ben bunu en çok seyahatlerde görüyorum. Otobüste, uçakta, şimdi bazen bazı insanlar şöyle kafa geriye doğru atıp uyuyorlar. Böyle diyor, birdenbire kalkıyor. Yani şeyle kalkıyor. Bir panik, ne oluyorum ben, ölüyor muyum, boğuluyor muyum diye o panikle kalkıyor. Onu görüyorsunuz, izliyorsunuz yani. Gerçekten beyin herhalde o anda inanılmaz bir sinyal veriyor vücuda. Uyan yoksa boğulacaksın Doğru, diye. doğru. Peki horlayan var mı? Horluyorsun. Horlamayan var mı? Çok az. Ay bir dakika, sizi de ayağa alayım. Vallahi ben çok kabul etmiyordum. Bir Eşim dakika. en sonunda isyan etti. Sabah kalktım ki yanımda adam yok. Yanında adam yok. Dedim hayır vallahi uyuyamadım dedi horlamandan dedi. Siz farkında mısınız horladığınız? Değilim. Benim göğüslerim tıkıyor. Çünkü çok büyük. Tıkanıyorum. Ben onun için horladığımı hissediyorum. Nefes alamıyorum. Peki yan yatınca da horluyor musunuz? Hayır. Düz yap. Bir tek sırt üstü yatınca. Yorgunluk veya gün içindeki hareketler vesaire. Yok, göğüslerimde mana buluyorum. Çünkü tıkanıyorum. Düz yattığım zaman tıkanıyorum. Peki, çok özür diliyorum. Bu mikrofonla devam edelim. Yani siz bir baktınız, eşiniz yok ortada Evet. ve ancak size sen horluyorsun dediğinde anladınız Evet, horladığını. çünkü inanmıyordum. Kesinlikle inanmıyorum. Yok diyordum, horlamıyorum, sen horluyorsun der. Annem çok horlar mesela. Onu bana geldiği zaman İzmir'de oturuyor. Odasının kapısını kapatırsa hiç kimse odaya girmez. Onda da şey mi? Kilo var. Kilo var. Yani meme dokusu Evet, ben geriye doğru tıkanıyorum. Baya baya gittiğinde- tıkanıyorum yani. Ve yüksek Yani yastık esasında kullanıyorum. tabii ki yani ilginç bir tespit ama hastanın yani hanımefendinin dediği doğru olabilir. Ne dereceye kadar tıkıyor bilmiyorum. Sırt Yani üstü yattığım yattığında zaman burama kadar geliyor. evet, olabilir. O şekilde ben nefes alamadığımı birisi tabii hissediyorum. uyurken boğazınıza basıyor gibi düşünün. Evet. Tabii ki hava yolu daraldığı için deminki örnekte olduğu gibi oradan geçen hava rezistansa karşı ses çıkarıyor. Dirence karşı. Ben hemen camları açıyorum mesela, temiz hava gelsin diye. Nefes alıyorum ondan sonra. Evet. Peki, çok geçmiş olsun. Rica ederim, Teşekkür teşekkür ediyorum. Siz horluyor musunuz? Evet ama hiç kabul etmiyorum.
Peki niye evet dediniz? Nereden biliyorsunuz horladığınızı? Çünkü televizyon izlerken gözüm hemen dalar dalmaz çocuklar diyor kalk yatak odasına git horluyorsun diyorlar. O günü torunum yanımda oturuyor gözüm dalmış. Annen ne diyor ediyorsun diyor. Öyle. Evet. Ama eşim daha sizin yaptığınız gibi yapıyor horlamalarını. Evet. Onu hemen Eşinizinki- yan çeviriyor. İyi tabii, yan çevirmeniz iyi bir şey. Yan çevirince Nefesi azalıyor mu? gidiyor çünkü. Evet, yan çevirince azalıyor değil mi? Evet. Veyahut nefes tıkanmaları yan yattığında Evet. düzeliyor. Doğru. Hiç yalnız değilsiniz, merak etmeyin. Bize Fatma Hanım başvurdu ve başvurduğunda dedi ki gerçekten çok ciddi eşim horluyor ama kendisi bunu asla kabul etmiyor. Şimdi izleyicilerimizle paylaşalım görüntülerimizi de. İnanmıyor diyor bana. Mümkün değil. Fatma Ben Kılıç, anlatamadım 50 yaşındayım, derdini. ev hanımıyım. Size kısaca eşimi horlarken kaydettim. Videoya çektim. Bu benim için de çok iyi oldu. Çünkü bana her zaman ben horlamam diyen birisi. Şimdi elimde bir ispatı var. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani baya horluyor eşi. Biz hep bize fotoğraf gönderin, bilgi gönderin vesaire diyoruz ya. Şimdi gerçekten böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz. Birebir görmüş olduk. Sadece görmedik tabii. Aynı zamanda eşini bu şekilde kaydeden Fatma Hanım ve Metin Bey'i alkışlarla şimdi stüdyomuza davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Metin Bey. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Buyurun efendim sizi böyle alalım. Hocam buyurun. Ben böyle mi geçeyim? Valla biz bunu görünce şaştık kaldık. Bir kere teşekkür ediyoruz. Bize derdinizi en net anlatacak yöntemi bulmuşsunuz gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz kendinizi böyle daha önce hiç... Yok. Şimdi de görmediniz gerçi hala içerideydiniz. Ha, yok. Kabul etmiyormuşsunuz. Artık kabul Şimdi eder gördükten herhalde. sonra kabul ediyorum tabii de. yani Öncesinde ben duymadığım için kabullenemiyorum. Yani soruladığınız vakit duymuyorsunuz zaten. Ama yani Hiç- adeta bir makine gibi o kadar düzgün, ritmik, Aynen. gayet sağlam böyle çok güzel horluyorsunuz. Yani hani hoca demin yaptı inişli çıkışlı böyle boğulmalı değil de değil mi hocam? Böyle Evet, çok evet. düzgün, çok ritmik, çok güzel bir horlama. Ve yorulmadan sabaha kadar yapıyor Bir daha bunu. izleyelim mi? Bir daha ispat edelim kendisine. Ben bakayım. İyi horladığıma akşamlar. inanmıyorum diyordunuz. Gülüyor. mi horluyor alırken? Nefes verirken mi horluyor alırken? Bilmiyorum ki ama dikkat etmedim. Şimdi artık şöyle söyleyelim. Ama gerçekten Bütün eşler dikkat. Evinizde doktoruma gönderilecek bir kamera olabilir. Yani. Evet. Peki bu kaç senedir böyle? Biz 30 yıllık evliyiz. 30 yıldır bu böyle. Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten. 30 yıldır. Evet. Yani gençken yaşla de falan horluyordu. değişmedi. Yaşla alakası yok herhalde. Hiçbir zaman da kabullenmediği için tedavi olmayı da yanaşmadı. Peki aslında siz 30 yıl diyorsunuz bu bir güzel bir süreç bir taraftan belli aşkla bakıyorsunuz ama 30 yıllık süreci siz bize anlattınız. İzleyicilerimize müsaade ederseniz paylaşalım. Tamam. Sonrasında tekrar stüdyomuzda buluşalım. Ahmet gene başladın horlamaya. Tek kumanda da elinde gene. Metin. Kulaklık takıp radyo dinleyerek uyuyorum bazen. Aynı anda yattığımız zaman uyumam mümkün değil. Metin Bey kabul etmiyor. Metin horluyorsun diyorum, uyandırıyorum onu bazen gece. Ben horlamam diyor bana ama sürekli horluyor yani.
evliliğin ilk yılları değilse bile 2. yılından itibaren veya 3. yıldan itibaren tam hatırlayamıyorum çünkü devamlı horladığımı söylüyor. Ama ben horlamadım diyorum. O horladım diyor. Horluyorsun diyor. Rahatsız oluyorum diyor. Benim babam da horluyor. Erkek kardeşim de horluyor. Bunu ben 30 senedir çekiyorum. Yani gençken yaşlılıkla alakası var mı bilmiyorum. Ama yaş ilerledikçe horlama sorunlarımız da çoğaldı. Çok rahatsız ediyor. Uyuyamıyorum yanında. Yatakları ayırmak istemiyorum. O yüzden bir çare bulmak için size başvurdum. Oh, ben ne dersem diyeyim, o kendi halinde uyuyor işte. Doktora gitmeyi hiçbir zaman kabul etmedi. Metin git dedim, çaresine bak dedim. Babası da horlar. Babama soruyorum. Baba sen gittin mi diyorum. Oğlum işte ben şunu aldım faydasını görmedim. Şunu yaptım faydasını görmedim. O bence ön denek oluyor. Ondan fayda göremediyse ben de gitmiyorum. Yani o bir şeyden faydalansaydı belki düşünürdüm. Bana yardım edin, eşimin şu horladığını ona ispat edin ve onun çaresini bulun ve bizi kurtarın demek için müracaat ettim. Değerli izleyiciler, Doktorum ekibi olarak efendim biz bugün Fatma ve Metin Kılıç çiftinin evindeyiz. Küçük bir test yapacağız. Eğrinde tespit izin verdiler kendileri de. Tabii. Yatak odalarına kuracağız kameramızı. Bakalım gerçekten Metin Bey'in bu sorunu var mı? Şimdi efendim size güzel, mışıl mışıl bir uyku diliyoruz. Rahat bir şekilde şöyle de ayarlıyoruz kameramızı. Size iyi uykular diliyorum. Eşim derin uykuda deprem oluyor gibi horultu sesleri geliyor ve biz bunu her akşam çekiyoruz. Metin. Metin, deprem oluyor zannettik ya. Metin Bey. Hep böyle. Hiç beni dinlemiyor. Gelin de bunun yanında uyuyor. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Sabah oldu hadi. Doktorum ekibi sabahladı evinizde. Günaydın, günaydın. Vallahi şimdi görüntülere inanamayacaksınız ama ben bunu size burada izlettirmeyeceğim. Şimdi giyiniyorsunuz efendim ve biz sizinle birlikte doktorumuzun muayenehanesine doğru yola çıkıyoruz. Bütün bir gece nasıl uyudunuz orada göreceksiniz ve neler yapılması gerektiğini efendim Metin Bey için. Ekibimiz gece gündüz iş başındaydı. Aynen öyle. Vallahi yani. Öyle oldu. Şaşkın şaşkın kendinizi izliyordunuz. Bir şey soracağım Çok size. şaşırdım. Sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Yani yorgun kalkıyor musunuz? Ya da var- kaç saat uyuyorsunuz mesela bir gecede ortalama? 6, 7, 8. 6-8 saat uyuyorsunuz. Arasında Peki uyuyorum. sabah yorgun kalkıyor musunuz? Yani sabah çok yorgun değilim ama bu ense köküm. Buraları hep terleyerek kalkıyorum. Genelde yani soğukta bile olsa Bu boyun çevresinde bir ıslaklık var. bu ense tarafım bayağı terliyor. Peki neden terler hocam? Şimdi terleme uyku sırasında efor göstergesidir. Yani güç harcadığını gösteriyor. Tabii yani normalde mesela otururken bazı insanlar terleyebilir. Ama mesela burada oturan insanları şurada 100 metre koştursak nefes nefese kalırlar, terlerler. Uyku ve nefes alıp verme uykuda efor sarf edilmesi gerekmeyen işlevler. Yani rahatlıkla hava akacak, akciğerler havalanacak, kan oksijenlenecek, kalpte iyi oksijenlenmiş kanı dokularımızın ihtiyacı olan dokulara gönderecek. Bu düzenekte eğer burada burunda, genizde vesaire aşağı demin bahsettiğimiz bölgelerde tıkanıklık ve hava geçişine direnç olursa o zaman kişi ihtiyacı olan oksijeni almak için
o dirence karşı efor sarf ederek nefes alıp vermeye çalışır. Ve bu efor sonucunda da bu bölgelerde terleme olur. Yani güç harcadığı için, başka Doğrudur. kaslarını kullandığı Doğru. için kendi kendine soluk alıp verme yerine terleme Evet, oluşuyor. evet, Bunun sonucunda da tabii gece dinleneceğine yorulmuş oluyor bir yerde. Evet, yani gece yani normalde dinlenme yeri. Yani siz belki yine de bir uyku testini hak ediyorsunuz bu kadar şiddetli ses çıkarıp gürültü ve horlamayla. Ama sizde eşinizin gözlemleri de önemli. Hiçbir zaman apne dediğimiz şey solunum durması olmadığını söylüyor. Üst solunum yollarında direncin oluşması da başlı başına kalbe yük bindirir. Ama apnenin olmaması iyi bir şey. Dolayısıyla o açıdan yine sabaha kadar mücadele ediyorsunuz. Mücadele yataktan dinlenmiş kalkamama, gündüz çabuk yorulma. Apne dediğimiz hastalıkta uykuda solunum durması veya az hava gitmesi durumlarında bu şikayetler bir kademe daha artıyor. İşte araba kullanırken uyku gelmesi, uygunsuz yerde rehavet çöktü. Mesela burada şiddetli uyku apnesi olan bir misafiri ağırlasanız bu kadar uyaranın olduğu yerde bile konuşurken içi geçip uyumaya eğilim gösterenler var. Yine de uyuyabilir yani. Tabii arabayı Uyuyor yani. çekip uyuyor. Mesela hasta hatırlıyorum şimdi ameliyat etmiştik. Şöyle tabir etmişti servis şoförü. Sabahleyin saat 6'da gidiyorum ve trafiğe kalmak istemiyorum. Devamlı tartıyorum diyordu. Tartıyor tabirini ondan öğrendim yani. Yani kendini acaba Evet uykum tartıyor var mı? evet. Allah korusun, Sonra uyur düzelttikten uyumaz. sonra düzelttikten sonra şimdi rahatlıkla kullanabiliyorum. Trafikte de araba kullanabiliyorum diye Yani söylemiştim. şoförlük mesleğini yapan birinin aynı zamanda uyku apnesi olması çok riskli bir şey. Şoförler, Aman pilotlar dikkat bunların hepsi muayeneden geçip uyku testlerinin normal olması lazım. Nasıl şimdi bizim hava yollarında hostesler ve pilotların kulaklarına muayene edip test yapıyorlar. Yine batılı ülkelerde bu tür mesela fabrikada çalışan işçiler, Tabii çok önemli. İşin ondan başında sonra bile insan uyuyabilir. şoförler, uzun yol şoförleri, tır şoförleri, pilotlar bunların hepsinin şikayeti olsun olmasın uyku testleri yapılıyor. Uyku testinde eğer uyku apnesine ait görüntü varsa onun düzeltilmesi yoluna gidiliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Bir kere uyku apnesiyle ilgili bir burada düzeneğimiz var. Bir ona bakalım isterseniz Bakalım, hocam. tabii. Burada çünkü maskeler var. Bizim SPAP dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemde ne oluyor? Nedir bu maskeler? Ne iş yapıyor? Evet. Burada bunun bir de küçüğü daha moderni var. Sadece Evet, çok buruna güzel. takılı. Şimdi bu CPAP işte CPAP diyorlar, CPAP diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Yani bu yine Şöyle takayım mı? İngilizceden Uyku bize maskesi mi geçen. bu? Evet, Nefes bu. maskesi Yani mi? İngilizcesi Continuous Positive Airway Pressure harflerin başını koymuşlar. Türkçe CPAP diye okunuyor. Burundan basınçla hava üfleyen maske. Burundan basınçla hava üfleyen maske gündüz takılmıyor, gece uykuda takılıyor. Bunun faydası ne oluyor? Biraz evvel buralarda bahsettiğim kırışıklıklar, biz çenenin yapısından bahsettik ama kumaşın kalitesi de önemli. Yani bu dokunun efsafı önemli. Bazılarının dokusu diri, içinin adelesi sert. Geceliğin derin uykuda kuvvetini, direncini kaybetmiyor. Bazıları derin uykuda hop gevşiyor. Gevşediği zaman dokular titreşmeye başlıyor. Buradan üfleyen hava, bu hava türbüşon gibi buradan gidip burada hiçbir düzeltme olmuyor. Her Hocam şey ya olduğu gibi. Çok özür diliyorum. Koptum. Bu arkadaşın hali ne olacak? Uy, bu çok güzel bir maliyet. İşte buradan basınçla üfleyen hava buradan aşağıya gidiyor. Oradaki artık bozukluk, kırışıklık, tıkanmaya yol açan her neyse her şey aynı ama hava üflediği zaman türbüşon gibi onların arasından kaçıp akciğerlerin havalanmasını sağlıyor. Yani bir nevi o bölgeyi bypass edip geçip havalanma sağlanıyor akciğerlerde. Oradaki sorun dursa bile akciğerler havalandığı için sorun ortadan kalkıyor. Bunların tabii daha iyi ilk başta sadece hava üflüyordu. Hastalar rahatsız oluyorlar. Şimdi hastanın nefes aldığını hisseden, nefes verirken duranları var. Nefes alırken üflüyor, nefes verirken duruyor. Bir kademe daha iyi. Onu söyleyecektim hocam. Şimdi arabanın gittiğini düşünün. Kafayı çıkarttınız pencereden, ne oluyor? Devamlı hava geliyor.
burada da benim anladığım kadarıyla devamlı burnunuza aynen öyle hava giriyor. Devamlı gelmiyor işte. Hah, şimdi onu diyor, o zaman biz nasıl nefes alıp veriyoruz diyecektim ki yeni modeller. Biz verirken bu modeller biz verirken o duruyor, Evet. bekliyor. Ne zaman ki burada basınç tıkanmaya başlıyor o zaman ittiriyor içeri havayı. Ha, bizim nefes alışverişimize göre. Evet. Şimdi bu bir defa uyku apnesinin kesin tedavisi bu basınçlı hava bakabilir üfleyen miyim maskedir. Aytun? Şöyle ben de merak Bu ettim. maske eğer hasta tarafından kullanılabiliyor ise o zaman en iyi tedavi yöntemidir. Devamlı her gece kullanıldığı takdirde %100 uyku apnesini çözer. Uyku apnesinden ortaya çıkabilecek komplikasyonları ortadan kaldırır. Bu maskenin kullanımına ilgin bir iki şey paylaşmak Bir şey istiyorum. söyleyeceğim. Şöyle bir şey söylediniz. Eğer bunu rahat kullanabiliyorsanız Evet. ve her gece düzenli kullanıyorsanız gerçekten uyku apnesinin en iyi tedavi yöntemidir dediniz. Doğru. Doğru değil mi? En iyi Doğru. tedavi yöntemi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunu uyumak çok zor olabilir ya, bu devamlı. Öyle bir şey. Ya- Şu alnınıza değiyor. O biraz da yanında uyuyan için zor. Uyandığında seni öyle Buna gördüğünde. alışanlar, Zahide Hanım, buna alışanlar çok seviyorlar. Öyle mi? Çünkü yani problemi ortadan kaldırıyor. Onun verdiği rahatlık bunun takmasını ortadan kaldırıyor. Çünkü bunsuz Tabii bir yattığı ızdırap zaman haline gelebiliyor. ama mesela başka sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu takan hasta 6 ayın sonunda bakıyorlar %60'ı veya %50'si bir kenara koyuyor. Bazıları alıyorlar 2 haftada kenara koyuyorlar. Ben gittim olmadı, öyle şey olmaz. Bunun kullanan verenin de tarif etmesi lazım. Alıştırmak için ilk Takabilir gece ben miyim? yattım. Efendim 8 saat taktım, hoşuma gitmedi, duvara attım, olmaz. kadar para veriliyor buna Tabii öyle ilk şey bir hafta 15 dakika. İkinci bir hafta yarım saat. Böyle alıştırarak kademeli olarak yöntemleri Biz var başladık alışmak için. Metin Bey alıştır. Nasıl? Fatma Hanım? Böyle uyunur mu? Bilmiyorum, siz görünce korkar mısınız? Ben korkarım bunu görünce gece. Peki Böyle siz uyumun- nasıl hissediyorsunuz? Ya sağa sola dönemem ki. Sağa sola aslında bunda dönebilirsiniz. Bakın bu vücudundaki Tamam da- oynuyor. Ya Kafanızı Bunu ben mi istediğiniz tutacağım yana. böyle? Tabii bu da sizin elinize verecek. Bu da gece boyunca siz bunu böyle tutacaksınız. Bu makineye bağlanıyor ve uzun bir kordonu var ve bu ezilmeyen Bakın bir onun kordon altında var. Evet, burada. güzel. Yani hava üflüyor, oksijen Bir falan şey veriyor. söyleyeyim mi? Bunu kullandığınızda hocamızın dediği gibi eğer belki de rahat ederseniz, onu şöyle takayım isterseniz, hem eşinizi büyük bir ızdıraptan kurtarmış ve yatakları ayırmasını engellemiş olacaksınız. Hem de belki de sabahları çok daha zinde kalkacaksınız. Ne dersiniz? değer mi? Denemeye değer mi? Aytu Hocam bir ayrımı yapmakta fayda Ama var. apnesi yok Evet. efendim. Tabii Evet. onu Yani biliyorum. basit horlamada böyle bir makine kullanmaya İhtiyaç gerek yok. yok. Evet. Ama uyku apnesinde ilk tedavi yöntemi bu makine. O makineye de tabii öncelik bazı durum, mesela bu üflüyor ama burun içinde engel varsa Onu üflediği açmak zaman lazım. açmak Bir de lazım. tabii şunu hep söylemek lazım. Bu makineye gidip böyle makine alıp kullanmamak lazım. Yani uyku testi yapılıyor. Test yapıldıktan sonra makinenin ayarları yapılıyor. Doğru. Ona göre o belirli basınçlar veriliyor. Sizin hava yolunuza göre ve ondan sonra takıyorsunuz. Ama sizin horlamanıza hoca dedi ki buna çok gerek yok. Horlamanızı bakalım nasıl düzeltecek ben bilmiyorum. Sizin bir ümidiniz var mı? Horlama düzelecek mi? evet düzelecek. Düzelecek. Sizin de var ümidiniz değil mi? Peki. Aslı biz aslında bunun için bir şey yaptık. Ama bunu reklamlardan sonra paylaşacağız sizinle. Sizin o güzel gözlerinizi daha da güzelleştireceğiz inşallah.